Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size köpeklerde beslenme üzerine bilgiler vereceğim. Köpeklerimizi nasıl beslemeliyiz? Çünkü bu konu çok spekülasyon içeren bir konu. Yanlış bilgiler var, doğru bilgiler var. Doğru bilgilerin çeşitliliği var. Alternatifi çok olan bir konu çünkü beslenme konusu. Tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de beslenmenin tek bir modeli yok. Tek bir türü de yok, çeşidi de yok. O yüzden farklı alternatifleri var. Bu konuda sizi bilgilendirmek isteyeceğim. Şimdi birincisi, ilk bilmemiz gereken şey köpeklerin nasıl canlılar, beslenme döngüsünde nasıl canlılar olduğunu bilmek gerekiyor. Tabii ki köpekler geçmişlerinde biliyorsunuz avcı hayvanlar ve de karnivor yani etçil olarak bilinen canlılar köpekler. Tabii ki bu süreç içerisinde yani evcilleşme süreci içerisinde köpekler de insanla yaşayarak beslenme alışkanlıklarını değiştirmişlerdir. Günümüzde bir kurdun beslenme alışkanlığıyla ki kurtların bile gelişim süreci içerisinde yani geçmişten bugüne gelene kadar yapılan çalışmalarda kurtların bile beslenme alışkanlıklarının biraz da olsa değişmiş olduğunu gözlemliyoruz ki köpek insan manipülasyonu altında olan bir canlı olduğu için köpeklerin beslenme alışkanlıkları da ciddi anlamda değişikliğe uğramıştır. Özellikle insanla bir arada yaşamaya bağlı olarak ciddi olarak farklılaşmıştır köpeklerin de beslenme alışkanlıkları. Önceden tamamen karnivorlarken, tamamen etçil pozisyondalarken günümüzde artık klasmanda köpekleri biz semi karnivor olarak adlandırıyoruz. Yani yarı karnivor olarak tanımlıyoruz. Aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Evet, köpeklerin beslenme alışkanlıklarında ana materyal et ve et ürünleridir. Ancak bunun yanına artık eklenen şeyler de var. Yani köpeklerin artık günümüzde genetik anlamda şekillenmiş olan değişikliklere bağlı olarak ihtiyaçları da farklılaşmıştır. Beslenme alışkanlıkları da söylediğim gibi farklılaşmıştır. Ve buna eklenmiş şeyler de var. Tabii hayvan sahipleri birçok beslenme türünün içerisinden neyi seçeceklerini çok iyi bilemiyorlar. Şimdi bu olguya şu şekilde bakmakta fayda var. Beslenme bireysel olarak farklılık oluşturabilecek bir şey. Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de bireysel farklılıklar söz konusu. O yüzden şöyle bir tanımlama yapmak çok doğru değil. Bu mama, en iyi mama, şu kuru mama markası, en iyi marka veyahut da şu besleme türü, en iyi tür. Biz evimizdeki artıklarla besledik. 16 yaşına kadar yaşadı, 20 yaşına kadar yaşadı falan gibi yaklaşımlar genelleme içerisinde dikkate alabileceğimiz ya da baz alabileceğimiz yaklaşımlar kesinlikle değil. Çünkü bireysel farklılıklar var arkadaşlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Örneğin benim beslenmemde bana çok faydalı olan bir besin maddesi bir başka insanın beslenmesinde kişinin bu maddeye karşı tolerasyonu olmayabilir, alerjisi olabilir, sindirim sistemi bu yiyecek maddesine karşı sensitif yani duyarlı olabilir ve ona hiç yaramayabilir. Hatta bütün sistemi alt üst edebilecek kadar zarar da verebilir. Şunun gibi düşünün, işte bazı insanlar vardır, fıstık ezmesi yediği zaman alerjik reaksiyon şekillenir. Hatta anafilaksiye kadar giden olgularla karşılaşmak mümkündür. Ya da çölyak insanları düşündüğünüz zaman, çölyak hastalığı olan insanları düşündüğünüz zaman birçok bizim yiyip de rahatlıkla sindirebildiğimiz ve hiçbir sıkıntı yaşamadığımız birçok yiyeceği çölyak hastalığına sahip olan insanlar yiyemeyebiliyorlar. Ve son dönemlerde özellikle GDO'nun yüksek kullanımına bağlı olarak düşünülüyor. Çölyak hastası insan sayısının artması ve özellikle gluten kullanımının yüksekliğine bağlı olarak bu hastalığın arttığı düşünülüyor bilimsel çevreler tarafından. Köpeklerde de bu tip olgular var. O nedenle şu besleme sistemi, yani şunu söylemek istiyorum, kuru mamayla beslemek en iyisidir. İşte doğal beslemek en iyisidir, çiğ beslemek en iyisidir veyahut da evde hazırlamak en iyisidir falan gibi kavramların hepsini bir kenara bırakmak gerekiyor. Bireysel olgulara dikkat etmek gerekiyor. Yani sizin köpeğiniz için hangisinin doğru olduğuna aslında en iyi yanıtı köpeğiniz veriyor. Ancak tabii bazı doğrular var. İşte köpeğin sindirim sistemini iyi bilmek, köpeğin hangi yapıda beslenme alışkanlıkları olduğunu iyi bilmekle başlamak gerekiyor. Şunun gibi düşünmek lazım. Mesela şu tip olgulardan uzak durmak gerekiyor. Örneğin bizim için çok faydalı olan bazı besinler köpek sindirim sistemi için toksik olabiliyor. Çok miktarda ananas tüketmek, ortalamanın üstü
miktarlar olmasa bile ortalama bile düşünsek, insan için ortalama olacağını düşünelim. Çikolata, bunlar köpekler çikolata tüketmek. Bunlar köpekler için toksik karakterli. O yüzden insan gibi düşünmemek gerekiyor ve şu algıdan uzak durun. Bizim artıklarımızla köpeği beslemek mümkün değil. Ve şu kavramı iyi kafaya oturtmak gerekiyor. Köpeği doyurmak başka bir şey, beslemek başka bir şey. İkisi birbirinden farklı kavramlar. Doyurmak tamamen o anki mental rahatlığı sağlamak hedeflidir ama beslemek hem mental rahatlığı sağlamak hem de vücut için gerçekten yararlı olan şeyleri köpeğinize sunmaktır. Kesinlikle şu tip bir şeyden bahsetmeyeceğim. Şu kuru mama markası en iyidir. İşte birçok spekülasyon var bu konuda. İnsanlar, özellikle köpekleriyle çok ilgili olanlar ya da köpek edinmiş olanlar hep bu sitelere girip çıkarlar. İşte şu marka mama dünyanın en iyi markası. İşte içindeki protein oranı şu kadar, içinde şöyle et kullanıldı, böyle tahıllı ya da böyle tahılsız falan gibi birçok klasman var. Bakın arkadaşlar, mama firmaları da bu sektör içerisinde birbirleriyle rekabet içerisindeler ve bir yenilik üretmek zorundalar. Dikkat edin, son yaklaşık 7-8 yıl içerisinde Türkiye'de birçok mama markası ve farklı alternatifli formülasyonlar ortaya çıktı. Bunun sebebi tamamen fark yaratmak hedeflidir ve yeni bir argümanla piyasaya girmek hedeflidir. Örneğin işte bazı mama firmaları şunu söylüyor: köpekler karnivordur, köpeğin besinlerinin içerisinde tahıla yer yoktur diyebiliyorlar. Ama besinle tahıl girmiş şekilde beslenen bazı köpeklerde de çok pozitif sonuçlar alınabiliyor. Bu da bize bireysel farklılıkların olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Şöyle düşünmemek gerekiyor. Bir kurt gibi düşünmemeliyiz köpekleri. Evet, ortak atadan gelen canlılar ama sonuçta bizim evde beslediğimiz canlılar kurtlar değil. Davranışsal olarak da farklılıkları var. Beslenme alışkanlıkları da artık günümüzde insanla yaşamaya bağlı olarak farklılaşmıştır. Çünkü insan eliyle üretiliyorlar, çiftleştiriliyorlar. Breeding sistemler, ırk sistemleri insan eliyle manipüle ediliyor. Dolayısıyla da sindirim sistemleri birbirinden farklı. Şunu iyi bilmek gerekiyor: şu marka en iyisidir, tahıllısı en iyisidir, tahılsızı en iyisidir ya da yarı tahıllısı en iyidir, içinde keçi eti olan en iyi, işte geyik eti en iyisi falan diye bir şey yok arkadaşlar. Bireysel farklılıklar ve bunu maalesef köpeğinizle tecrübe ederek öğrenebiliyorsunuz. Örneğin çok pahalı olan ve çok iyi renkler almış olan, çok iyi yıldızlar almış olan mamalar bazı köpeklerde çok ciddi gastrointestinal, yani sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor ya da uyumsuzluklarına sebebiyet verebiliyor. Bu da bir köpek için iyi olan marka bir mamanın bir başka köpek için iyi olmayacağı anlamına geliyor. İyi olamayabileceği anlamına geliyor. O yüzden köpeğinizle birlikte sizin tecrübe etmeniz gerekiyor. Ve beslenme sistemlerinde kesinlikle şöyle bir şartımız yok: köpek illa kuru mamayla beslenecek, hayır illa şununla beslenecek. Böyle bir şey yok. Bakın, besleme çeşitleri. Kuru mamayla köpeğinizi besleyebilirsiniz. Çiğ besleme dediğimiz bir besleme modeli var. Çiğ besleme ile köpeğinizi besleyebilirsiniz. Ama bu besleme modellerini ya da ısıtılarak evde hazırlanmış olan formülasyonlar, rasyonlar var. Ama köpeğiniz için. Kendi yediklerinizden bahsetmiyorum. Çünkü bizim lezzet algımıza bağlı olarak yemeğin içerisine tuz koyuyoruz, baharat koyuyoruz, yağ koyuyoruz. Bunların birçoğu köpek sindirimi sistemi için defektif olan ürünler. O yüzden kendimize yaptığımız gibi köpeğe yemek hazırlama şansımız yok. Öyle bir ihtimal söz konusu değil. Köpek için ayrıca oluşturmanız gerekiyor. Yalnızca şunu söyleyeceğim: ısıl işlem görmek veyahut da bir besin maddesini pişirmek besinin içerisindeki birçok amino asiti denatüre eder arkadaşlar. Yani yapısını bozar. Buna bağlı olarak da yararlanım düşer. Bu algıları düşünerek çiğ beslemenin evde hazırlanacak olan formülasyonlarda en doğru seçimlerden bir tanesi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama çiğ beslemenin de yüzlerce çeşidi var. Protein kaynaklarını değiştiriyorsunuz. İçerisine ekleyip çıkarttığınız işte meyveler oluyor, sebzeler oluyor. Bazı küçük tahıl bileşenleri olabiliyor. Dolayısıyla neyi nasıl oluşturacağınızı kendiniz hem okuyacaksınız hem de köpeğinizle birlikte tecrübe edeceksiniz. Ama kesinlikle şöyle bir şey yok: köpek illa kuru mamayla beslenmeli, hayır illa çiğ besleme yapılmalı, hayır illa insan artıkları onun için yeterli. Ama dediğim gibi bazı doğrular var. Doyurmak başka bir şey, beslemek başka bir şey. Şundan bahsedeceğim: özellikle düşük kaliteli olan
kuru mamaları biraz şeye benzeteceğim. Fast foodlar gibi. Hayatımız boyunca fast foodla beslenirsek bu bizim sindirim sistemimiz için ciddi anlamda olumsuzluklar yaratabiliyor. Sürekli bununla beslendiğini, ki bunu içeren bilimsel çalışmalar da var. İşte düşük kaliteli, fiyatı çok düşük olan, buna bağlı olarak tabii ki fiyat tam bir kıstas değil ama çok düşük kaliteli olan mamalarla beslediğinizde köpeğin gerçekten alması gereken besinleri cidden alıp almadığı konusunda hep soru işaretleri oluşuyor. Hayvan sahipleri şunu söyleyebiliyor. Örneğin formülasyonundan hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz ya da onaylamadığımız bir takım markaları kullandığını söylediğinde biz tabii ki artılarından, eksilerinden bahsediyoruz. Daha doğrusu eksilerinden bahsediyoruz ve hayvan sahibi diyor ki ama çok güzel yiyor, lezzetli, hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi bakın, lezzet veyahut da yenilebilirlik birinci kıstas değil arkadaşlar. Fast foodların hepsini bütün çocuklar çok sever. Pizza yemeği bütün çocuklar çok sever. Ama sağlıklı mı? Bu tartışmaya çok açık bir konu. Hatta sağlıklı sürekli bununla beslenmek, yani ara ara yemekten bahsetmiyorum. Sürekli bir besin kalıbı içerisine oturtmanız mümkün olmayan şeyler fast food yiyecekler. İşte köpeklerde de düşük kaliteli ya da doğru formülasyonda oluşturulmamış olan mamalarla beslemek de, evet, köpek çok lezzetli bir şekilde yiyor. Biz hepimiz de bu bahsettiğim fast foodları çok seviyoruz. Ama besleyicilik söz konusu olduğu zaman olgu değişiyor. Doyurmak ve bundan zevk almak başka bir şey. Doyurulmaktan veyahut da doyurmaktan zevk almak başka bir şey. Beslenmek apayrı bir şey arkadaşlar. O yüzden köpeğimizi, bizim hedefimiz beslemek olmalı, doyurmak değil. Bir mamanın yenilebilirliğinin yüksek olması o mamanın iyi olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Birçok kıstas var. Örneğin annemizin evde yaptığı güzel bir bamya yemeği, bir pırasa çok besleyici olabilir. Ama herkes fast food'u tercih eder lezzet olarak. Bu da diğerinin besleyici, bunun olmadığı anlamına gelmez. Bu kavramlara çok dikkat etmek gerekiyor ve bir noktaya gitmemeye çalışın. Sadece yıldızlara bakarak, renklere bakarak bu mama en iyi mama, benim köpeğim için en iyi, en pahalıysa en iyisi bu demektir gibi algılardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Bölgesel olarak da köpeklerin kökenleri ve orijinlerine göre bile beslenme alışkanlıkları değişebilir arkadaşlar. Veyahut da tolerasyonları değişebilir. Örneğin Kuzey Amerika'da yaşayan bir insan Türkiye'ye gelip Türkiye'ye has bir takım yiyecekleri yediğinde sindirim sistemi bozulabilir. Biz de oraya gitsek ve onların yemeklerini yesek sindirim sistemimiz buna tepki gösterebilir. İşte köpekler de farklı orijinlerden geldiği için, onların da farklı orijinlere sahip genetik materyaller olduğu için aynı uyumsuzlukları onlarda da görebiliriz. Doğru olan şu, köpeğimizi besleme hedefli olmalıyız, doyurma hedefli değil ve bunu tecrübe etmeliyiz arkadaşlar. Bol bol okumalıyız ve özellikle protein kaynaklarını neler seçmemiz gerekli olduğunu çok çok iyi bilmeliyiz. Basma kalıp düşüncelerden uzak durmalıyız. Kuzu etli mama en iyisidir gibi insanların kafasına yanlış yerleşmiş. İşte tavuk etli mama verdiğinde köpekler çok tüy döküyor ya da tavuk eti alerjik yapılı gibi algılardan uzak durmalıyız. Bakın, istatistiklere göre tavuk eti köpeklerde kuzu etinden çok daha az alerjendir arkadaşlar. Kuzu eti çok daha üst sıradadır köpekler için alerjik olan etler sıralamasında. Bütün bunların hepsini bir kenara bıraktığımızda köpeklerimizi beslemeye dikkat edelim. Doyurma hedefli olmayalım arkadaşlar.